Görünüşte çığlıktan veya en sert tehditten bile daha çok korku salan bir şey vardır. Artık kontrol edilmesi imkansız hale gelmiş birinin sarsılmaz sakinliği. Siz dışarıdaki her şeye anında tepki verdiğiniz sürece önünüze çıkan herhangi bir yabancı zihninizin tasmasını elinde tutuyor demektir. Bu videonun sonunda o tasmayı nasıl keseceğinizi ve zihninizi ulaşılmaz, sarsılmaz bir kaleye nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Neden bazı insanlar size ne yaparlarsa yapsınlar asla zarar veremezler? Cevap tepki vermemenin stratejik gücünde gizli. Dikkatiniz bugün sahip olduğunuz en değerli hazinenizdir. Peki, günün ilk saatlerinde onu kime teslim ettiniz? Sabah uyandığınızda telefonunuza bakarak daha güne başlamadan başkalarının düşüncelerinin zihninize dolmasına izin veriyorsunuz. Bilge Epiktetos'un dediği gibi, bedenimi zincire vurabilirsiniz ama irademe dokunamazsınız. Siz kendi zincirlerinizi her sabah ellerinizle takıyor olabilir misiniz? Birisi sizi kışkırttığında, o anlık tepkiyi göstermeyi bıraktığınızda her şey bir anda değişir. Karşı taraf öfke beklerken sessizlikle karşılaşır. Kendinizi savunmanızı, açıklamalar yapmanızı beklerken sadece sarsılmaz varlığınızı bulurlar. Bu durum kışkırtıcıyı içten içe delirtir. İşsizce sessizlik bir zayıflık mıdır yoksa kınında bekleyen keskin bir kılıç mı? Gelin derinlere inelim. Stoacı İmparator Marcus Aurelius şöyle der: En büyük intikam size o kötülüğü yapan kişiye benzememektir. Karşınızdaki kişi sizi kendi kirli zeminine çektiği an, sizi içeriden fethetmiş demektir. Sessiz savaşçı ise asaletini ne olursa olsun korur. Reaksiyon vermeyi kestiğinizde, başkalarının sizin üzerinize yerleştirdiği o projeksiyonları ve beklentileri de paramparça edersiniz. Carl Jung'a göre, her zaman ulaşılabilir olmak bir erdem değil, bir hapishanedir. Öngörülebilir olan her şey bir araca dönüşür. İnsanlar sizi duygusal bir acil durum düğmesi gibi kullanmaya alışmışlarsa, ulaşılmaz olduğunuzda bir krize girerler. Neden çok bol olan şey değersizleşir? Kendi yokluğunuzu bir güç eylemi olarak kullanmaya hazır mısınız? Tepki vermemek, haksızlığa boyun eğmek değildir. Tam aksine, enerjinizi o anı yönetmek için doğru yere yönlendirmektir. İçinizdeki ham ego adeta yırtınarak, "Hadi cevap ver, ona kim olduğunu göster" diye bağıracaktır. Ego vahşi bir köpek gibidir. Ancak siz o köpek değilsiniz, siz o evin gerçek sahibisiniz. Sakin kalmak, o içimizdeki vahşi köpeği asil bir şekilde eğitmektir. Siz tepki vermeyi kestiğiniz an, dışarıdaki herkes için tamamen kontrol edilemez bir güç haline gelirsiniz. Sizi yanlış anlamaya karar vermiş birine kendinizi açıklamak, enerjinizi bir kuyuya boşaltmak gibidir. Gereğinden fazla yapılan her açıklama, zamanla aciz bir yalvarışa dönüşür. Onurunuzu asla müzakereye açmayın. Kelimelerinizi net seçin, gerektiği kadar konuşun ve sizi sadece yaralamak isteyen o kalabalığın önünde duygusal olarak kan kaybetmeyin. Hayatta bazı insanlar yalnızca siz onun ucuz tiyatrosuna seyirci olmayı kabul ettiğiniz sürece güçlü görünebilirler. Siz reaksiyon vermeyi kestiğiniz an o şov kalıcı olarak biter. Kışkırtıcı kendi sığlığıyla baş başa kalır. Başınıza gelen felaketlerin aslında sizin için yazılmış özel bir acı reçete olduğunu hiç düşündünüz mü? Hayatınıza giren bencil insanlar aslında size sınır çizmeyi öğretmek için evren tarafından gönderilmiş birer antrenman partneridir. Zayıf bir rakip kaslarınızı büyütmez. Evren sizi en dişli rakiple eşleştirir çünkü sizi gerçek bir şampiyona dönüştürmek ister. Engel, yolun kendisidir. Önünüze fırlatılan o devasa kütükler cılız bir mum alevini söndürebilir ama büyük bir yangını sadece gürleştirir. Hayatın önüne fırlattığı her bir ihaneti veya haksızlığı, o yangının içine atılacak yeni bir odun olarak görün. Gerçek sessizlik sesin yokluğu değil, kendi enerjiniz üzerinde kazandığınız mutlak ustalıktır. Carl Jung'un psişik enerji dediği şeyi korumayı öğrenmelisiniz. Her gereksiz tartışma ruhunuzdan çalınan bir parçadır. Enerjinizi koruduğunuzda bir kuvvet alanı yaratırsınız, bir odaya girersiniz ve tek kelime etmeden saygı görürsünüz. Stratejik sakinlik, kışkırtıcının beslendiği damarı kökünden keser. Kaos ancak sizin aşırı tepkilerinizle hayatta kalabilir. Birisi sizi kışkırtmaya çalıştığında kendinize sorun: bu tuzağa düştüğümde karşı taraf tam olarak ne kazanacak? Kazanacağı şey sizin en kıymetli hazinenizdir. İç huzurunuz. Onu bu kadar ucuza satacak mısınız? Kendi zihnini ve dürtülerini yönetebilen bir insan, dünyadaki en büyük güce ulaşmış demektir. Bu güç konforda değil, saldırı altında belli olur. Biri size saygısızca davrandığında sorun: bu insanın benim üzerimde ahlaki bir otoritesi var mı? Yoksa sığ fikri neden ağırlık yaratsın? Eğer biri sizi çamura çekiyorsa ve siz de öfkeyle o çamura giriyorsanız, artık ikiniz de kirlenmişsinizdir. Üstelik o çamurda sizden daha rahattır.
Bir stoacı savaşı her zaman yukarıya, yani sessizliğin, mantığın ve zamanın olduğu yüksek zemine çeker. Zaman, kimin yalan söylediğini ve kimin sadece kışkırtmak için o yangını çıkardığını er ya da geç herkese gösterir. Kendi hayatınızın figüranı olmayı bırakın. Siz bu hayata her ucuz kışkırtmanın peşinden sürüklenecek bir av olarak gelmediniz. Siz buraya kendi sarsılmaz duruşunuzu, karakterinizi ve kendi içsel krallığınızı inşa etmek için geldiniz. Ulaşılmaz olmak bencil olmak değildir. Kendi enerjinize, zamanınıza ve huzurunuza sahip çıkmaktır. Dünyaya hayır dediğinizde aslında kendinize en büyük evet ediyorsunuz. Bu bedeli ödemeye hazır mısınız? Başınıza gelen olayları değil, o olaylara verdiğiniz anlamı değiştirdiğiniz gün hayatınız değişmeye başlar. Acıdan kaçmayın, onu kullanın. Ham demirin bıçağa dönüşmesi için ateşe ve darbelere ihtiyacı vardır. Amor fati, kaderini sevmesiyle yaşanan her şeyi güzel bulmak değil, o olay olmasaydı bugünkü ben olamazdım diyebilmektir. Bugün hayatı mı yaşadınız, yoksa sadece günü mü doldurdunuz? Dikkatinizi kim yönetti? Her akşam kendinize sorun. Bugün dikkatimi verdiğim şeyler hayatımın bir parçası olmaya değer miydi? Siz tepki vermeyi bıraktığınızda artık kim olduğunuzu bilmezler ve bu onları kendi boşluklarıyla yüzleşmeye zorlar. Bu sessizlik rakipleriniz için rahatsız edicidir. Çünkü onlara duymak istemedikleri kendi iç gürültülerini hatırlatır. En güçlü sessizlik diğerini rahatsız eden değil, sizi içeriden yeniden inşa eden sessizliktir. İnsan hayatını değiştiren şey duyduğu fikirler değil, her gün uyguladığı disiplinli tepkilerdir. Unutmayın, siz artık kolayca yönlendirilen bir av değilsiniz. Siz sarsılmaz bir sur, kınından doğru zamanda çıkacak o keskin kılıçsınız. Zihninizin tahtını dürtülerinize değil, tamamen kendi hür iradenize teslim edin. Eğer bu sessiz savaşçıların topluluğuna katılmaya ve kendi kaleni büyütmeye hazırsan, şimdi o sarsılmaz mührü vur. Bu videoyu beğenmek senin için sadece bir tuş değil. Ben artık bu kaosu beslemeyi reddediyorum dediğim bir milat olsun. Kendi sessizliğini seç, kendi merkezinde kal ve dünyanın seni yönetmesine asla izin verme. Çünkü sen kontrol edilemez bir güçsün. Bir sonraki videoda kendi kaleni daha da büyüteceğimiz yeni derslerde görüşmek üzere. O zamana kadar sakinliğin gücüyle kal.